Daha önce hazırladığımız iki videoda neredeyse hiç gösteremediğimiz, oldukça merak edilen Limnos Adası'nın merkezini yani Mirina'yı bu videoda sizlere tanıtmaya çalışacağız. Türk turistlerin ziyaret edemedikleri ve ülkemizde çok fazla bilinmeyen bu güzel adada neler var neler yok diye merak ediyorsanız bu bölüm tam size göre. Türklerin yaşadığı döneme ait izler, mütevazı müzesi, cıvıl cıvıl çarşısı, birbirinden güzel mağazaları, harika mutfağı, tertemiz denizi ve ihtişamlı kalesi ile zihninizde yer edecek bu şirin yerleşimi bir an önce keşfetmeye başlayalım. Limnos Adası merkezi olan Mirina'ya gemiden indikten sonra kısa bir yürüyüş yaparak ulaşabilirsiniz. Eşyası çok olanlar için taksi seçeneği var. Fakat nefis bir manzara ve deniz kokusu ilginizi çekiyorsa yürümek en iyi yöntem. Bir dönem Çanakkale ve Limnos Adası arasında feribot çalışmış. Fakat bugün için Türkiye'den feribotla direkt ulaşım mümkün olamıyor. Lesvos Adası yani Midilli Adası üzerinden Limnos'a aktarma ile gitmek oldukça pahalı olan uçak seçeneği dışındaki en mantıklı seçenek. Limnos kesinlikle huzur ve sessizlik sevenlerin tercih edeceği küçük ve şirin bir ada. Küçük olması yapılacak şeylerin az olduğu anlamına gelmiyor. Limnos'ta zamanınızı iyi geçirmenize yardımcı olabilecek, gezerken keyif alacağınız birçok yer var. Hadi gelin ilk olarak çarşıyı keşfe çıkıp birkaç dükkan ziyaret edelim. Çarşıyı bomboş gördüğünüzde bu mu cıvıl cıvıl çarşı dediğinizi tahmin etmek zor değil. Evet, caddeler boş. Fakat bunun sebebini Yunan adalarını ziyaret edenler gayet iyi bilecektir. Limni merkezindeyiz. En büyük çarşı, en uzun çarşıdayız. Kimse yok. Çünkü siesta zamanı. Biraz sonra tekrar çekeceğiz. Şenlik halini siz de göreceksiniz. Serinlik çökmeye başladıkça caddeler hareketlenmeye başlıyor. Çarşıda gezinirken birkaç ayrıntı dikkatimi çekti. Evet, çarşı hareketlenmeye başlandı. Bu güzel dükkanı çektik. Tabelası bile farklı. O çirkin ışıklı tabelalardan değil. Çarşının üstü kapalı, yeşil sarmaşıklarla. Çok rahat bizim gibi turistler için. Yani güneşin etkilerinden kurtuluyoruz. Serin serin geziyoruz. Rahatça alışveriş yapıyoruz. Ayrıca gölgelikler var, tenteler. O çirkin plastik branda tentelerden değil. Eski usul yapılmış. Neredeyse bütün dükkanlarda hala bu kullanılıyor, tamir ediliyor. Yaşatılıyor ve çok hoş. Eskiyi koruma özelliği bu adalarda zaten yaygın. Bayıldık bu çarşıya, çok güzel. Limni çarşısındayız. Çarşının en dikkat çeken özelliği hepsi aynı toptancıdan alışveriş yapmıyorlar. Farklı farklı ürünler var. Nitelikli ürünler var. Gerçekten hiç gereksiz bir dükkan görmedik. Ucuza da hitap eden dükkanlar var ama farklı olmaları, ürün çeşitliliğinin farklı olması yani bizi etkiledi, güzel, örnek alınacak diye. Bu da gene örnek alınacak bir dükkan. Hanımefendi üstün başım müsait değil dedi. O yüzden videoya çıkmak istemiyor ama biz şöyle etrafını gösterelim. Yani etrafta gördüğünüz her şey burada yapılıyor. Hiçbirisi toptancıdan alınmıyor, hazır gelmiyor. Görüyorsunuz iplikleri, kullandığı seramik malzemeler,
Burada kumaş için kullanılan bir şey var. Tam olarak ben de bilmiyorum. Alet edevatlar, seramikler burada fırını var. Kendisi de burada bezleri çeşitli malzemeler yapmak için birleştiriyor makine kullanarak. Gerçekten güzel bir dükkan. Dediğim gibi neden güzel? Çünkü her şey burada yapılıyor. Çoğunun bir tane daha kopyası yok. Tek olanlar çoğunlukla. Biz de bir şey aldık buradan. Çünkü etkileyici bir yer. Gelirseniz uğrayın. Çarşının girişinde Niyazi Mısri döneminden kalan semahanenin hemen yanında bulunan Aristo'nun dükkanı, adada en çok alışveriş yaptığımız ve en çok sevdiğimiz mekan oldu. Düşünsenize çok az Türk turistin ziyaret ettiği ve hiç Türk yaşamayan bir Yunan adasına gidiyorsunuz. Alışveriş için girdiğiniz dükkanda Atatürk resimli objeler ve Türk bayrağı görüp bir de üstüne ortamda türküler çalındığını duyarsanız ne düşünürdünüz? Aristo'nun iş yerindeyiz. Musa Eroğlu ile başladı. Mahsuni Şerif'le devam ediyor. Bize türkü dinletiyor. Enteresan, tuhaf hissettik. Clean it. You can keep it all winter, okay? Bu peynir çok değerli bir peynir. Limne'nin peynirini daha gelmeden duymuştuk. Çok özel bir peynir olduğunu. Gelip burada sorduğumuzda da yıkılmıştık çünkü hasat zamanı değil, peynirin zamanı değil diye yok demişlerdi. Ama şansımız yaver gitti, arkadaşımız bize bu peynirden getirdi. Biraz meşakkatli olduğumuz için ama bizim için getirdi çünkü iyi arkadaş olduk. Keçi ve koyun karışımı. Tadına doyamadık. Müthiş bir peynir. Gelirseniz buraya gelin mutlaka alın. Çarşı ziyareti ve alışveriş bitti. Biraz dinlenmek ve güzel bir tavernada karnımızı doyurmak bize iyi gelecek. Çarşının hemen önünde güzel bir kumsal ve yan yana dizilmiş deniz kokulu tavernalar oldukça davetkar görünüyorlar. Deniz ürünlerinden oluşan güzel bir yemek sonrası enerji topluyor, dinlenmek üzere otelimize gitmeden önce son bir çarşı turu yapıyoruz. Evet arkadaşlar, Limni Çarşısı'ndayız. Limni Çarşısı'nda ve çevresinde böyle tabelalar var. Bunlar çok güzel. Eski halini, şimdiki halini, toprağın altında varsa kalıntı, onları gösteriyor bu tabelalar. Aydınlatıcı. İngilizce de bazen anlayamadığımız şeyler oluyor. O bizim eksikliğimiz ama yeterince açıklayıcı. Burada biz durduk. Niye durduk? Bir cami resmi var. Osmanlı döneminden kalma. Mübadeleye kadar burası kullanılmış. Mübadeleden sonra da sinemaya çevrilmiş. Tahtaymış cami. 39'da da yanmış, 1939'da. Yerine de bu şapel yapılmış. Bize de bu fotoğraf kalmış geriye. Hem fotoğrafa bakalım hem de girip bir şapele bakalım. Sabah güzel bir havada ve mis gibi deniz kokusu eşliğinde uyanıyoruz. Ada merkezinde ve çevresinde birçok noktada bu cihazı ve yanında bisikletleri gördük. Tahmin edeceğiniz gibi bisiklet kiralamak için.
Çok da işe yarıyor. Adanın merkezini gezmek için en pratik yollardan biri, çünkü çarşı merkezine bisikletsiz girmek problem. Dolayısıyla bisiklet çok tercih ediliyor. Güzel bir uygulama. Mirina'nın arka sokaklarına doğru gezinti için yola koyuluyoruz. Bugün için amacımız Türkler döneminden kalan yapıları aramak ve adanın mütevazı müzesini ziyaret etmek. Aradığımızı bulmak çok zor olmuyor. Mübadele öncesi adada yaşayan Türklerden hatıra kalabilen çeşmeler, evler ve dini yapılar peşi sıra karşımıza çıkmaya başlıyor. Görmeyi umduğumuz bir şeydi. Çünkü evin yapısı, pencereleri farklıydı. Bir Osmanlı mimarisi hissettik. Belli ki Türklere ait bir ev dedik ve yaklaştık. Hakikaten de öyle olduğunu gördük. Eski yazıyla muhtemel bir tarih var. Burada yaşayan Türklerden kalma bir ev hala ayakta. Her zamanki gibi evler bakımlı, güzel, çiçeklerle süslenmiş, boyanmış. Yunanistan sokaklarında gezmek çok eğlenceli, güzel. Limni merkezindeyiz. Gece buradan geçtiğimizde kıyamet kopuyordu. Gençler, barlar doluydu. Caddeler kalabalık, yollar kalabalıktı. Şimdi çok sessiz. Öğleden önce buradayız. Neden buradayız? Müzeyi ziyaret ettik. 4 odalı küçük bir müze. 2 euro verip girebiliyorsunuz. Salı günleri hariç her gün açık. Nazik görevlileri var. Bizim için ilginç yanı müzenin içeride İmroz'dan, yani Gökçeada'dan gelen eserler var. Ve bu eserler müzenin en güzel eserleri diyebilirim. Yani tam saymadım ama herhalde bir 7-8 tane kadar gördüm. Zaten bu kadar az eserin olduğu bir müzede önemli bir rakam. Büyük ve nitelikli eserlerdi. Üzüldük biraz tabii ama buradalar, müzedeler ve sergileniyorlar. Gelirseniz, siz de ziyaret ederseniz adlarında zaten İmroz diye yazıyor. Güzel bir müze ve merkeze yakın, ziyaret edebilirsiniz.
Limni merkezindeyiz. Arkamda kaleyi görüyorsunuz. Limni'nin merkezi burası. Burası olduğu gibi Türklerin yoğun yaşadığı, hatta birçok yapının Türkler tarafından yapıldığı bir yer. Hemen arkamdaki yapıda da ay yıldızı görebilirsiniz. Bazı notlar aldım. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Alışveriş ettiğimiz arkadaşımız Karşıyakalı. Karşıyaka kökenli çıktı, İzmir kökenli çıktı. Bir teyze benim yanından geçerken seni seviyorum dedi. Ben de ona Sagabo dedim. Yaşlı bir teyzeydi, çok tatlı bir teyzeydi. Bir amca geldi, hep yaşlılar denk geliyor. Amca da İstanbullu olduğunu söyledi. Merhaba dedi, selam. Türkçe bazı şeyler söyledi. Böyle şeyleri yaşadık. Anladık ki insanlar bizim burada olduğumuzu biliyorlar. Yani 4 tane Türk geldi adaya. Aralarında konuşuyorlar çünkü oturduğumuz yerde gelip bize laf atıp geçiyorlar. Biraz da rahatsız etmemek için kısa tutuyorlar. Küçük bir ada, dolayısıyla biz çabuk fark edildik burada. Ama Türk demek ki çok gelmiyor. Bize gösterilen ilgi onu da düşündürdü bize. Mutlaka geliyor ama çok yoğun Türk geldiğini düşünmüyorum. Hatta biz burada hiç Türk'le karşılaşmadık. Bir tane yatta Türk bayrağı gördük, o kadar. Dolayısıyla Samos gibi, Sakız gibi, Pos gibi her lokantada Türk görebileceğiniz bir yer değil. Açık söylemek gerekirse dünyanın her yerinden de değil, birkaç yerinden yoğun buraya turist geliyor. Mesela Çek Cumhuriyeti'nden geldiğini söylediler. Birkaç nokta daha var. Ama nitelikli turist geldiğini söyleyebilirim. Otellerden bahsedeyim, konaklamadan bahsedeyim size. 50 euroya 2 kişilik oda tuttuk. Tabii bu bizim örneğimiz. Daha ucuzu, daha pahalısı mutlaka vardır. Ama sezon fiyatı bu. Daha ucuzunu biraz sezon sonuna doğru bulmak mümkün. Genel Yunanistan'daki fiyatlar, Yunan adalarındaki fiyatlar burada da geçerli diyebilirim. Lüks bir yer değil, fiyatlar da lüks değil. Ne var ürün olarak, yemek olarak ne var? Klasik Yunan adalarında yiyeceğiniz şeyleri burada da bulabiliyorsunuz. Hem de gayet iyi bulabiliyorsunuz. Yani ahtapot, kalamar, şarap, rakı, uzo yani. Gayet kaliteli. Fiyatlar da kesinlikle rahatsız edici değil. Çünkü burası biraz daha güzel, nitelikli turist geliyor. Daha kaliteli bir ortamı var. Biz fiyatları daha yüksek bekledik. Rodos öyle olmuştu. Ama burada fiyatlar çok yüksek diyemeyeceğim. Yani sezon olmasına rağmen gayet makul fiyatlar. Memnun kaldık ürünlerden. Özel neyi var diye önceden de araştırmıştık. Peynirden çok bahsediliyordu. Burada peyniri tatma ve satın alma olanağı bulduk. Ama bunun bir sezonu var. Bunu da belirtmiş olalım. Yani o sezonda gelmediğiniz zaman peyniri bulamayabiliyorsunuz. 1-2 ay sonra çıkacakmış. Biz buraya Temmuz ayında geldik. Yani Ağustos, Eylül galiba çıkıyor. Onu önceden araştırmak gerekiyor. Peynir oldukça özel bir peynir. Şarabı var yerel olarak. Tabii ki rakısı var, uzusu var. Bunlar yerel ürünler diyebilirim. Bunlar da alışveriş anlamında tercih edebileceğiniz şeyler. Ayrıca hediyelik eşya tabii bayağı fazla. Önceki çarşı videomuzda da anlatmıştık. Bayağı hoş ürünler var burada. Ucuz tekstil ürünleri de bulmak mümkün. Onu artık çarşıda gezerek siz bulacaksınız. Güzel bir ada, turizmi iyi beceren bir ada. Dolayısıyla böyle farklı bir adaya gideyim derseniz Limni iyi bir seçenek olabilir. Gerçekten güzel bir yer. Gerçekten buraya gelin. Pişman olmayacaksınız. Kefilim. Yani güzel bir yer. Kanala abone olarak bizi takip etmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.